Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle oyuna dahil olacak olan iki yeni efsanevi komutanı inceliyor olacağız. İlk komutanımız Trajan. Trajan bir Roma imparatoru ve oyuna liderlik, çok yönlülük ve destek yetenek ağaçlarıyla dahil olacak. Diğer komutanımız ise Moctezuma. Moctezuma liderlik, barış koruma ve beceri ağaçlarıyla oyuna dahil olacak dostlar. Aslına bakarsanız Trajan'ı çok beğendim ama Moctezuma biraz daha barış koruma ağacı olmasından dolayı da barış korumaya yönelik özellikler barındırdığı için çok da beni tatmin etmedi. Birçok oyuncunun da böyle barış korumaya yönelik komutan kasma hayali olmadığı için çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Ama yine de becerilerine bakalım. PvE etkinlikleri için güzel becerileri var. Yani bir Ulu Zigurat alırken de işinizi kolaylaştıracak veya bir Cerol'le oynarken de işinizi kolaylaştıracak bir komutan. Tabii ki kafa harcar mısınız? Zannetmiyorum. Ben harcamayacağım açıkçası Moctezuma'ya. İlk becerisiyle başlayalım. İlk becerisi 1400 doğrudan hasar faktörü uyguluyor ve rakibin karşı saldırısını 4 saniyeliğine %15 düşürüyor. İkinci becerisi ise bize barbarlara karşı %50 hasar bonusu sağlarken barbarlardan elde edeceğimiz deneyim bonusunu %25 arttırıyor. Bir diğer ikinci becerisinin özelliği ise üçüncü becerisiyle etkileşimi de var bu özelliğinin. Vuruyor olduğu barbar kıtasının sağlığını %50 düşürüyor. Üçüncü becerisiyle bağlantısı da şu dostlar. %50 sağlık düşüşü yaşattığında kendi kıtalarına 700 iyileştirme faktörü uyguluyor ve bu faktör 5 saniyede bir tekrarlanabiliyor. Yani 5 saniyede bir yeniden 700 iyileştirebiliyor kendi kıtalarını. Üçüncü becerisinin sabit özellikleri var. %10 intikal hızı ve %20 saldırı bonusu şeklinde. Dördüncü becerisine gelindiğinde ise rallilerde kıta kapasitesi sağlarken bu komutanın liderlik ettiği kıtalar beceri hasarı aldığı takdirde beceri hasarını veren kıtaya 600 doğrudan hasar uyguluyorlar. Ve bu 600 doğrudan hasar uygulaması 5 saniyede bir tetiklenebiliyor. Ustalık becerisine geldiğimizde ise ustalık becerisi tamamen dördüncü becerisini geliştiriyor. Yani beceri hasarı aldığınız kıtaya 600 hasar yerine 800 hasar uyguluyorsunuz. Ve 5 saniyede bir uygulanması yerine 4 saniyede bir uygulamaya dönüşüyor bu ustalık becerisiyle dostlar. Gelelim diğer komutanımıza. Trajan. Trajan Roma'da doğmamış, yani Romalı olmayan ilk Roma imparatoruymuş bu arada. İlk becerisiyle başlayalım. İlk becerisi 300 doğrudan hasar vuran bir beceri. Bunun yanı sıra etrafındaki düşman kıtalarının alacağı beceri hasarını %25 arttırıyor. Daha doğrusu müttefik kıtalarına %25 beceri hasarı bonusu sağlıyor ve bu etki 3 saniye sürüyor. 3 saniyenin içerisinde sadece bu etkiyi sağlamıyor. Aynı zamanda saniye başına müttefik kıtalarına 40 öfke kazandırıyor ve 3 saniye verdiği için de 120 öfke kazandırıyor dostlar etrafındaki dost birimlerine. Yani bu William'da olan bir özellikti, bildiğiniz üzere. Çok fazla öfke dolumu sağlıyordu William. William gibi Trajan'da alanda öfke doldurulma açısından kullanılıp ve işte kalabalık alan savaşlarında rakibi hızlı bir şekilde nuke'layıp alanı temizlemek için kullanılabilecek bir komutan. Gayet güzel bir etkisi var. Bu güzel etkilerinin yanında kendisine uyguladığı bir negatif etki var ki bunu uygulamasa şaşardım çünkü gerçekten çok güçlü bir etki var ilk becerisinde. 3 saniye boyunca kendisinin aldığı hasarı %25 arttırır bu ilk beceri. Ama biraz daha tank bir komutanın arkasına sakladığınız takdirde alanda diğer kıtalara sağlayacağı özellikle çok güzel işler yapabilir ve ilerleyen özelliklerine baktığımızda aslında bu tanklığını azaltması çok da bir şey fark ettirmeyecek çünkü verdiği diğer statlar da çok yüksek. İkinci becerisine gelelim. İkinci becerisinde %20 defans bonusu var. Yani %20 savunma bonusu kazanıyor. Aynı zamanda birlik alanının dışındaysa, yani bayrağının içinde savaşmıyorsan, kendi birlik bayraklarının orada savaşmıyorsan, dışarıda rakibin bayraklarında savaşıyorsan %20 sağlık bonusu kazanıyorsun. Aynı zamanda bu Osiris maçlarında da sağlayacağınız bir özellik olacak kendinize. Üçüncü becerisine bakıldığında ise %10 kıta kapasitesi kazanırken kıtalarının içerisinde 3 çeşit veya daha fazla birim içeriyorsa, yani mancınık da koyduysan 4 çeşit birlikte tetikleniyor sonuçta. Hedef orduya ek doğrudan hasar veriyorsunuz. Aktif becerinizi kullandığınızda, yani 300 vuruyordu ya, bu komutanı eğer karma orduyla çıkartırsanız 300 yerine ilk becerisi 600 vuruyor. Aynı zamanda 3 saniye boyunca hedefin alacağı hasarı da %20 arttırıyor. Yani diyor ki oyun bunu, hani karma ordu kullanırsan ben seni ödüllendireceğim. Biraz daha bu kısmı tetiklemeye çalışmış oyun. Dördüncü beceriye geldiğimizde ise haritadayken devreye giren bir becerimiz var. Yani garnizonken çalışmıyor. Normal saldırılarımız bize 10 saniye sürecek bir savunma bonusu sağlıyor. %6 savunma kazanıyoruz. Ve bu savunma bonusu 10 defaya kadar birikebiliyor. Yani %60 savunmaya kadar çıkabiliyoruz.
ve her yeni yük geldiğinde ise 10 saniyelik geri sayım yeniden başlıyor ve en son yüke geldiğimizde 10 saniye bitiyor. Ardından 5 saniyelik bir bekleme süresine giriyoruz. Bu bekleme süresi şu anlama geliyor: 5 saniyede bir bu özellik tetiklenebiliyor. Tabii ki o işte 10 saniyelik geri sayımlar ve işte yeni yük geldiğinde yeniden 10 saniye geçişler falan olacak arada. Bu bayağı uzun sürecek bir beceri ve gerçekten de güzel bir stat veriyor. %60'a kadar çıkabiliyor. Her seferinde %60'a kadar çıkar mı, yoksa işte bu %6 savunmayı kazanmamız bir ihtimale mi bağlı? Bununla ilgili net bir şey yok burada. Oyuna geldiğinde belki o ifadeyi daha da netleştirirler. Ustalık becerisine geldiğimizde ise dostlar, ustalık becerisi ilk becerisini güçlendiren bir beceri. İlk becerisine ne kazandırıyor? Bizim 300 doğrudan hasarımız vardı ilk becerimizde. Onu 400'e çıkartıyor. Aynı zamanda müttefiklerimize ve kendimize bir öfke kazanımımız vardı. Onu da 40'tan 50'ye yükseltti. Komutanlarımız bu şekildeydi. Birazcık komutanları genel olarak da değerlendirip videoyu kapatmak istiyorum. Trajan'ı beğendim. Trajan'ı beğenme sebebim de şu: İlk becerisindeki dost birimlerinin vereceği beceri hasarını %25 arttırması 3 saniyeliğine, aynı zamanda öfke kazanımı sağlaması dost birimlerine 120'ye kadar kazandırabiliyor. Gayet güzel bir özellik. William'ın oyundaki öfke kazandırma etkisinin ne kadar iş yaptığını zaman içerisinde Osiris Ligi'nin maçlarında çok net bir şekilde gördük. Bu nedenle Trajan'ın de sağlayacağı bu öfkeyle alanda rakibi çok hızlı bir şekilde nukleyip alanı temizleyebilirsiniz. Ve Trajan'ın sağlayacağı bu etki sayesinde de güzel savaşlar görebileceğiz oyunda. Sağladığı diğer özellikler de güzel. Yani statları da yüksek bir komutan. Ben genel olarak Trajan'ı çok beğendim. Alanda kullanabilir miyiz? Aslına bakarsanız komutan dizilimimizde kasmamız gereken daha önemli komutanlar olduğu için gidip bir liderlik ağacı komutanına biraz daha işte alanı hızlı temizlemek için yatırım yapar mıyız? Zannetmiyorum. Biraz daha kendi oynadığımız birim alanındaki komutanları hallettikten sonra Trajan'a döneceğimizi düşünüyorum ki zaten geç bir dönemde gelen bir komutan oyuna. Daha çok ilk etapta balinaların kasacağı bir komutan olacak ama sonrasında herkesin yatırım yapabileceği bir komutan olduğunu düşünüyorum. Krallıkların ve Osiris liglerinin, Osiris maçlarının vazgeçilmezi olacağını düşünüyorum açıkçası zaman içerisinde. Onun dışında diğer komutana gelecek olursak, Moctezuma barış koruma komutanı. Aslına bakarsanız ne yapar? İşte Uluzugrat'ı hızlı alırsınız. İşte Cerolli'de biraz daha hızlı bossları kesersiniz falan gibi etkileri olur en fazla. Onun dışında çok da fazla bir şey sağlayabilecek görünmüyor şu anki becerileriyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soru işaretleri varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.